yüksek. Neden? Çünkü hücre tedavileri biyolojik bir paket gibi düşünmemiz lazım. Bunlar için de aynı anda antiinflamatuar, ümmin modülatör, vasküler rejeneratif bir takım sinyalleri taşıyan hücreler bunlar, biyolojik ilaçlar. Bunları ancak biz bir arada kullandığımız zaman bu hastalıkların tedavisinde daha etkili olabiliriz ve sistemik kontrolü sağlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda cesaretsiz değil, cesaretli olmamız yönünde bilimsel olarak şahsi öngörümü söylemek istiyorum. Ancak bunu yaparken oldukça dikkatli ve guideline'lara uyarak, kontrollü olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada birincisi özellikle Sağlık Bakanlığı, yönergeler ve komisyonlarımıza çok iş düşmektedir. Şanslıyız çünkü hali hazırda Kök Hücre Komisyonumuz ve bakanlıkta bununla ilgili dairelerimiz var. Bunların çok hızlı bu biraz önce bahsettiğim çalışmaları da ele alarak belki birden fazla merkezle planlanmış büyük çalışmalara, kontrollü çalışmalara destek vereceğini umuyorum. Bunların sonucunda da biz yeni gelen hastalık komplikasyonları ve artan sayılarla yoğun bakımları azaltarak sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının üstündeki aşırı yükü de bir ölçüde engelleyebileceğiz diye düşünüyorum. Öte yandan acaba biz bu ajanları bir aşı ya da önleyici olarak kullanabilir miyiz? Bu konuda henüz çalışma yok. Ancak bildiğimiz bir şey var ki bunlar immün destekleyici ajanlar, hücreler, hücre tedavileri. Bunların da bir yandan diğer tedavi çalışmaları yapılırken planlanmasında fayda olacağını düşünüyorum. Yani hasta olanları tedavi ederken bu hastaların yanında gördüğümüz riskli grupları da acaba biz bu hücre tedavileriyle güçlendirebilir miyiz? Hastalığa yakalanma oranlarını düşürebilir miyiz? Çünkü bu çalışmalar metaanaliz ve daha önce son 20 yıldır yapılan hücre tedavilerinde gördüğümüz bir şey var. Kontrollü yapılan çalışmalarda doğru ve denetlenmiş ürünlerde kullanımlarında ciddi bir yan etki görmüyoruz. Tabii ki bunları kanıta dayalı daha büyük sayıya ulaştırmamız gerekiyor. Ama en azından böyle çalışmalara başlamak için yeterli bir literatür bilgimiz şu anda mevcut. Bir an önce bu çalışmaları planlayarak sağlık merkezlerimizin, üniversitelerimizin de harekete geçeceğini ben ümit ediyorum. Bu konuda zaten biz gerekli duyumları da, destekleri de görüyoruz. Onun dışında tabii bu sadece ülkemizi ilgilendiren bir konu mu? Son birkaç cümle olarak da onu söyleyebilirim. Maalesef bütün insanları, bütün ülkeleri etkileyen bir atakla karşı karşıyayız. Elimizde bir takım biyoteknolojinin getirdiği şanslar var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Ancak bunların sadece ulusal değil, uluslararası çalışmalarla ancak desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de birçok ülkenin bir arada katıldığı bilimsel konsey oluşturulması, bu bilimsel konseylerde özellikle çoklu merkezin katıldığı çalışma ayaklarının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla ancak biz önümüzdeki çok hızlı ortaya çıkan ve bizi çok ciddi şekilde etkileyen bu hastalıklara hızlı çözümler getirebileceğimize inanıyorum.